Bu videoda sizlerle Charlie Kaufman'ın yazıp yönettiği ve psikolojik gerilim ile varoluşsal sorgulamaları harmanlayan I Am Thinking of Ending Things filmini baştan sona anlatacağız. Film, karmaşık yapısıyla izleyicileri zorlayabilir. Ancak biz bu anlatımda tüm olayları detaylı ve sade biçimde ele alacağız. Film, genç bir kadının iç sesiyle açılır. İsmini hiçbir zaman net olarak duymayız. Ayrılmayı düşünüyorum diyerek, ilişkisinden memnun olmadığını bize anlatır. 7 haftadır birlikte olduğu erkek arkadaşı Jake ile, onun ailesini ziyaret etmek üzere, kırsal bir çiftliğe doğru yola çıkarlar. Dışarıda, kar fırtınası yaklaşmaktadır. Yol boyunca kadın sürekli içsel monologlar kurar. Jake ise felsefe, sanat ve bilim üzerine entelektüel konuşmalar yapar. Kadın, bazen Jake'in söylediklerini anlamakta zorlanır. Bazen de onun ne kadar yalnız bir insan olduğunu düşünür. Yol boyunca geçen uzun konuşmalar, çiftin ilişkisine dair görünmeyen çatlakları bir gün yüzüne çıkarır. Jake'in felsefi ve edebi göndermeleriyle dolu cümleleri, kadının içsel sorgulamalarına daha da derinlik katar. Kadın zaman zaman Jake'e entelektüel olarak hayranlık duysa da, bir yandan da onunla olan bağının ne kadar yüzeysel olduğunu düşünmeye başlar. Bu hislerini iç sesiyle sık sık tekrar eder. Ayrılmalıyım. Bu ilişki artık bir çıkmaza girdi. Diğer yandan Jake, aralarındaki duygusal uzaklığı fark etmemiş gibi davranır. Hatta bazen kadının söylediklerini görmezden gelir. Diyaloglar ilerledikçe, izleyici araya giren kısa sekanslarla kadının geçmişine, Jake'in hayal gücüne ve belirsiz rüya görüntülerine tanık olur. Kadın bazen başka bir kimliğe bürünür. Bazen ortam değişir. Bazen de anlatı tamamen metaforik bir yapıya dönüşür. Bu bölümler, izleyicinin gerçek ile zihinsel kurgu arasındaki sınırları sorgulamasına neden olur. Çift nihayet karlarla kaplı, izole bir bölgede bulunan çiftliğe ulaştığında, evin atmosferi baştan sona garip bir huzursuzluk yayar. Kapıdan içeri girdikleri anda Jake'in annesi aşırı heyecanlı. Yer yer güler yüzlü ama aniden gerginleşebilen bir ruh hali içindedir. Babası ise tam tersine sessiz, donuk ve uzak bir tavır sergiler. Kadın karakter, eve ilk adımını attığında ortamın sadece fiziksel olarak değil, zaman ve gerçeklik açısından da tuhaf olduğunu fark eder. Sanki mekanın içinde zaman çizgileri üst üste binmiştir. Evin içinde dolaştıkça Jake'in anne ve babasını bir sahnede oldukça yaşlı, bir diğerinde genç ve dinç halde görmeye başlar. Hatta bazı sahnelerde aynı anda hem yaşlı hem genç versiyonlarıyla karşı karşıya geliriz. Bu geçişler belirgin bir şekilde açıklanmaz ve zamanla izleyici için gerçek ile hayal, geçmiş ile şimdi arasındaki çizgi silikleşir. Bu karmaşa, izleyiciyi karakterlerin ruhsal durumuna ortak etmeye başlar. Kadın, yaşananlara mantıklı bir açıklama bulmaya çalışsa da zaman ve mekanın kırıldığı bu atmosferde, çiftlik bir rüyadan çok bir zihin hapishanesi gibi hissettirmeye başlar. Kadın çiftlikteyken birçok tuhaflıkla karşılaşır. Köpek sürekli vücudunu silkeleyip durur ama hiç havlamaz ya da hareket etmez. Evdeki bazı eşyalar bir sahnede yerindeyken, bir sonraki sahnede yok olur. Kadın, evdeki tabloları incelerken birdenbire, kendi şiirini başka bir isimle imzalanmış şekilde duvarda görür. Jake'in geçmişi ve kadının kimliği gittikçe iç içe geçmeye başlar. Kadın bazen ressam, bazen şair, bazen de fizikçi olur. Arada bir Jake'le ilk kez tanıştıkları sahneye dönüşler olur. Ama bu sahneler de sürekli değişir. Bu karmaşa içinde, sahne geçişleri çok yumuşak bir şekilde olur. Sanki bir rüyanın içindeymişiz gibi. Kadın bir an yemek masasında otururken, bir anda bodrumda bulur kendini. Jake'in ailesi ona bodrumdan uzak durmasını söyler. Ancak merakına yenik düşer. Bodruma indiğinde, okul temizleme kıyafetleri ve temizlik dolu kovalar görür. Bu detaylar, Jake'in gerçek hayatına dair izler taşımaya başlar. Ziyaret sona erdiğinde, çift arabaya biner ve dönüş yoluna geçer. Dışarısı yoğun karla kaplıdır. Kadın bu yolculukta tekrar iç sesiyle konuşur. Jake'in ruh hali giderek daha gergin hale gelir. Dondurmacıya uğradıklarında içeride garip davranışlar sergileyen iki kız kadına dikkatle bakar. Buradan çıkman gerek der gibi bir hava hissedilir. Bu sahne Jake'in kadın üzerindeki kontrolünü ve kadının bunun farkına varmaya başlamasını temsil eder. Dondurmacıdan çıktıktan sonra Jake, hiçbir açıklama yapmadan liseye gitmeleri gerektiğini söyler. Kadın şaşkınlıkla nedenini sorar ama net bir yanıt alamaz. Kar fırtınasının yoğunlaştığı bir atmosferde,
Jake'in isteğine uyarak okul binasına doğru yola çıkarlar. Terk edilmiş gibi görünen, ışıkları loş bir okul binasına vardıklarında Jake hemen içeri girer. Kadın ise arabada beklemeye karar verir. Dakikalar geçer ama Jake geri dönmez. Havanın soğuması, dışarının ürkütücü sessizliği ve Jake'in gecikmesi kadında endişe yaratır. Bu yüzden o da içeri girmeye karar verir. Kadın okulun boş ve karanlık koridorlarında Jake'i aramaya başlar. Duvardaki posterler, kilitli sınıflar ve yankılanan ayak sesleri ortamı daha da tedirgin hale getirir. Kendisini sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da kaybolmuş hisseder. Jake'i ararken birdenbire geçmişin izleriyle karşılaşır gibi olur. Sınıflarda kısa süreli görüntüler belirir. Bazı pencerelerde çocukluk anılarına benzer imgeler oluşur. Bu sırada okulun hademesi olan yaşlı bir adam sahneye çıkar. Onu daha önce de birkaç kısa sahnede görmüştük. Ama bu kez merkezde yer alır. Hademe sessizce onu izler. Sonra yavaşça konuşmaya başlar. Kendi yalnızlığından, geçmişte verdiği kararlardan ve hayatının ne kadar anlamsızlaştığından söz eder. Bu adamın Jake'in yaşlı hali olduğu güçlü bir biçimde ima edilir. Okul, artık fiziksel bir yapı olmaktan çıkmış, Jake'in zihnindeki pişmanlıklar, kırgınlıklar ve yalnızlıkla dolu yılların bir yansımasına dönüşmüştür. Film artık tamamen gerçeklikten uzaklaşmıştır ve izleyici, Jake'in zihninin en derin katmanlarına geçiş yapar. Kadın, Jake'i büyük bir sahnede, seyirciler önünde bir müzikal performansı sergilerken görür. Bu sahne, Jake'in hayatı boyunca arzuladığı sevgi, ilgi ve takdir duygularının bir yansımasıdır. Sahnedeki Jake, izleyiciler tarafından alkışlanan, beğenilen, başarıya ulaşmış bir figürdür. Gerçek hayatta asla erişemediği bu onay ve değer duygusu, onun zihinsel dünyasında nihayet vücut bulur. Bu sahneyle birlikte Jake, kendisini hiç olmadığı biri olarak hayal eder, sevilen biri. Ancak bu mükemmel hayal bir anda, yerini farklı bir anlatı biçimine bırakır. Ekranda bir animasyon sahnesi başlar. Bu sahnede, geçmişte Jake'in çocukken bakamadığı, ihmal ettiği hasta bir domuz figürüyle birlikte yürüdüğünü görürüz. Domuzun sırtı kurtçuklarla doludur ve yürüyüşleri sessiz ama anlamlıdır. Bu figür, Jake'in suçluluk duygularını, yaşamı boyunca taşıdığı pişmanlıkları ve ölüm korkusunu temsil eder. Jake, domuzla birlikte uzun bir koridorda yürüyerek, adeta kendi hayatının sonuna doğru ilerler. Bu yürüyüş, onun yaşamla vedalaşma sürecini, geçmiş hatalarını kabullenme çabasını ve ölümle barışma arzusunu simgeler. Animasyonun sade ama rahatsız edici doğası, bu içsel yolculuğun ağırlığını daha da pekiştirir. Son sahnede yaşlı Jake, loş ışıklarla aydınlatılmış büyük bir sahnede, klasik bir ödül töreni dekoru önünde izleyicilere dönerek bir ödül konuşması yapar. Bu sahne, onun zihninde kurguladığı ideal bir son, adeta hayatının hiç gerçekleşmemiş versiyonlarına verdiği bir ödüldür. Konuşmasında başarı, sevgi ve ait olma arzusuna dair temalara değinir. Sanki Jake, burada tüm başarısızlıklarını telafi etmeye çalışır. Sahnedeki Jake, artık genç ve karizmatik biri olarak görünür. Yanında sevgiyle bakan hayali kadın da yer alır. Seyirciler onu alkışlar, kabul eder, değer verir. Jake ise ilk kez ait hissettiği bir yerde gibidir. Ancak bu muhteşem yanılsama uzun sürmez. Sahnenin ışıkları kararır, donmuş bir atmosferde, hiçbir hareketin olmadığı o anda Jake'in artık yaşamıyor olabileceği ima edilir. Sahte gerçeklik çöküp zihinsel perde kapandığında, geriye sadece yaşlı, yalnız ve pişman bir adamın son dakikaları kalır. Film, bu sahneyle birlikte izleyiciyi Jake'in zihninden çıkarır ve sessizce sona erer. I Am Thinking of Ending Things, yüzeyde bir ilişkiyi bitirme hikayesi gibi görünse de derinlerinde insan zihninin yalnızlık, pişmanlık ve hayal kırıklıklarıyla olan savaşını işler. Kadın karakter, Jake'in zihninde yarattığı bir hayaldir. Gerçek hayatta onunla tanışmaya bile cesaret edemediği bir kadının zihinsel yansımasıdır. Film boyunca zaman ve mekan çizgileri bulanıktır. Çünkü tüm olanlar yaşlı Jake'in zihninde geçmektedir. Hayatının sonunda geçmişle hesaplaşan, hayallerini gerçekleştirememiş, ailesini kaybetmiş ve yalnız kalmış bir adamın içsel çözülüşüdür bu. Dondurmacı sahnesi, okul koridorları, müzikal sahne, hepsi Jake'in zihinsel evrenindeki yapay mekanlardır. Film, seyirciye yalnızlığın ne kadar yıkıcı olabileceğini
ve zamanında alınamayan kararların insan ruhunda nasıl izler bırakabileceğini göstermeye çalışır. Anlatı, bilinç akışı şeklinde ilerlediği için izleyiciden dikkatli bir takip ve empati bekler. Eğer bu anlatımı beğendiyseniz, Ekran Arkası TV kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Jake'in hayatındaki kırılma noktası neydi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.